Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla gene sizlerle birlikteyim. Aslında bu videoda bir e-ticaret eklentisi düşünüyordum. Hatta son videoda söylemiştim bunu sizlere. Ama karşıma bir tane eklenti çıktı. Güzel bir eklenti. Randevu eklentisi. Hemen söyleyeyim onu da tabii ki. Merak etmeyin. Randevu eklentisi. Bununla ilgili bir çalışma yapayım dedim arkadaşlar. Güzel bir çalışma oldu aslında. Sektör videolarına gene ekleyeceğim. Bunu zaten YouTube topluluk sayfasında da paylaştım. Orada da belirttim zaten. Sektör videolarına eklenecek bir sayfa oldu diye düşünüyorum aslında. Konumuz ne? Bir tane tabii ki ücretsiz, tamamen ücretsiz bir eklenti, ücretsiz bir tema üzerinde çalışacağız. Tema üzerinde çok fazla çalışmayacağım tabii ki. Yoksa çok uzun sürüyor biliyorsunuz. Burada zaten eklentiye odaklanın arkadaşlar. Önemli olan burada eklentinin mantığını anlamanız. Sizin yapmak istediğiniz sektöre göre değiştirebilirsiniz olayı. Ben bir düğün salonu şeklinde yaptım. Yani düğün salonuna randevu alınması gibi bir şey düşünün. Şimdi birazdan zaten demolarını göstereceğim size. Yaptığım sayfayı göstereceğim size tabii ki. Ama dediğim gibi eklentiye odaklanın arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Güzel bir eklenti, basit, kullanışlı. Türkçe dil dosyası hem eklentinin özelliğinde var. Yani onu da göstereceğim. Ben ayrıyetten de gene Türkçe dil dosyasını hazırladım. Bunu da formumuzu biliyorsunuz arkadaşlar. maxnetmet.com'da form kısmımız var. Oradan dil dosyasını alabilirsiniz artık. İndirebilirsiniz öyle diyeyim. Daha yüklemedim tabii ki, yükleyeceğim. Ve bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü biliyorsunuz arkadaşlar. Buradan emeği geçen, benim üstümde hakkı olan, emeği geçen, değerli, kıymetli tüm öğretmenlerimin, yaşayanların ellerinden öperim. Bu dünyadan göçenlere de Allah gani gani rahmet eylesin arkadaşlar. Öğretmenler bir toplumun en önemli sütunlarından, kalelerinden biridir aslında. Bu mesleğe gerçekten gönül vermiş olan öğretmenlerimizin ellerinden öperim. Buradan hürmetlerimi de sunuyorum ayrıyetten tabii ki. Şimdi uzun lafın kısası, hemen bir inceleyelim. Sayfamıza bir bakalım, demo sayfamıza. Geliştiricinin sayfasına gireceğiz. Orada bir bakalım. Onu bir inceleriz hem. Ama en başta şunu da söyleyeyim. Ben gerçi not aldım. Tabii ki ücretsiz olduğu için biliyorsunuz arkadaşlar, tema ve eklentilerde, ücretsizlerde bir takım özellikleri kullanamıyoruz. Burada artı ve eksiler tabii ki devreye giriyor. En önemli özelliğine, yani eksi özelliğini söyleyeyim arkadaşlar. Rezervasyon, yani randevu alırken ödeme alamayacaksınız. Yani ödeme eklentisini kullanmanız için ücretli versiyonunu kullanmanız gerekiyor. Şöyle bir şey var. Eğer yapacağınız sektörde bir ödeme olmadan randevu alıyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Güzel yani, e-posta sistemiyle falan böyle işte karşıya falan haber veriyorsunuz. E-posta gönderiyorsunuz bilmem ne falan. Güzel yani. Tablosu bayağı iyi. Uzun lafın kısası, hemen sayfaya geçelim, bir bakalım nasıl olmuş. Beğenirsiniz umarım diye düşünüyorum. Faydalı da olur diye düşünüyorum. Hadi bakalım, geçelim bir bakalım. Sayfamız bu arkadaşlar. Bir tane düğün salonu. Aslında işte düğün organizasyonu da diyebilir miyiz? Yok ya, diyemeyiz. Düğün salonu düşünün ama resime tabii ki takılmayın arkadaşlar. Bu açık hava. Düğün salonu değil yani. Kır düğünü gibi bir şey düşünün tabii ki. Öyle bir resim buldum işte, düğünle alakalı bir şey olsun dedim. Resmi yapıştırdım oraya. Şimdi ana sayfamız tabii ki böyle. Bakın bu kullanacağımız eklenti, anlatacağım eklenti bu şekilde. Ana sayfaya tabii ki entegre ettim bunu. Short code, yani kısa koduyla birlikte. Bu formlarını da falan düzenlemelerini yapacağız. Saat aralıklarını yapacağız tabii ki. Onları da göstereceğim. Gayet güzel yani, sayfada da güzel, hoş duruyor. Buraya hatta bakın böyle kına mı düğün mü diye bir etkinlik bilmem ne falan, işte böyle formda seçme şeyi koymuşum. Böyle güzel bir eklenti. İşte sayfada böyle bir şey, işte düğün salonu arkadaşlar, işte hizmetler, işte bir formu var. Şu var, bu var, işte salonumuz var. 2 tane salon varmış, bir tane de böyle. Hatta bu sayfaya öyle bir şey, bu sayfanın şeyi yok. Header ve footer kısmı yok arkadaşlar. Tek sayfa bu. Tek sayfa üzerinden, yani sayfaları yok. Buna mesela header ve footer eklentisiyle, onunla ilgili videom var kanalda, seyredebilirsiniz. Header ve footer, yani alt ve üst kısımları yaparak menü ekleyebilirsiniz ya da işte göstermek istediğiniz yazıları, adresleri falan, telefon, irtibat, onları da ekleyebilirsiniz aslında. Videoyu seyredin arkadaşlar. Header footer kısmı, yani alt bilgi, üst bilgi nasıl oluşturulur, nasıl yapılır, yani şu kısma bir menü falan yapabilirsiniz. Öyle değil. Şimdi bu eklentimiz bu tabii ki. Bakın işte müsaitlik olayı, işte rezervasyon olayları, doluluk olayı falan, onları göstermiş. Buradan size İşte e-posta ile ulaşabilirler. Ondan sonra işte telefon, e-posta yazarlar. Siz arayabilirsiniz. Onlar sizi arar. İşte saat seçenekleri falan da var. En azından işte salonunuzun doluluk oranlarını gösterebilirseniz takvim aracılığıyla. Başka mesela ne olabilir? Dediğim gibi ödeme olmadığı için, yani ödeme alamıyorsunuz randevuda, bir kapora falan bir şey olmadığı için, ama bunu da şöyle yapabilirsiniz. Aklıma o geldi. Mesela randevu alındığı zaman karşı tarafa gidecek e-postada
banka bilgilerini verebilirsiniz. Size EFT havale yapılacak şekilde. Mesela o şekilde size bir kapora falan yatırılır. Bunu tabii e-postada belirtirsiniz ki size karşı tarafa mesela işte kapora yatırdığı zaman o randevuyu tutarsınız diyeceğimde işte neyse. İşte belli bir saat, belli bir gün neyse artık tutarsınız. Şimdi bu tabii ki sayfayı gösterdik. Sayfayı gösterdikten sonra geliştiricinin sayfasına, WordPress sayfasına bakalım ilk önce. Bu İngilizce sayfası. Kullanacağımız eklenti bu. Ücretsiz, dediğim gibi ücretsiz, bayağı güzel iş görür. Öyle diyeyim size. Şu anki sürümümüzde, WordPress sürümümüzde uyumlu. Onun haricinde işte dediğim gibi bayağı bir dil desteği de var. Ayrıyetten eklentinin, yani ben de tabii ki Türkçeleştirdim. Biraz da bu İngilizce sayfası, hemen şöyle Türkçe'ye geçelim. VP rezervasyon takvimi, randevu takvimi, rezervasyon takvimi, işte neyse. Bunu tabii ki videonun açıklamalarına koyuyorum arkadaşlar. Linkleri falan koyuyorum. Lütfen okuyun. Bakın işte, yani bu sayfaları inceleyin. Her seferinde söylüyorum zaten. İnceleyin, bakın arkadaşlar. Bayağı bir bilgi var. Ondan sonra işte sıkça sorulan kısmı var. Onları da incelersiniz. Şimdi ücretsiz tabii ki kısmında artı ve eksiler var dedim ya. Şimdi fiyat kısmına geldiğinizde bakın arkadaşlar, fiyat kısmı da böyle. İşte yani şu an indirimde 23.70 indirim zamanı da 23.70'den $194 kadar gidiyor. Burada mesela ben şeyi anlayamadım, burada göremedim ama yani dikkat etmedim herhalde, yıllık mıdır senelik midir artık neyse bilmiyorum. Öyle bir şeydir herhalde. Tabii ki eklentiyi bir inceleyin. Hoşunuza giderse, eğer maddi durumunuz iyiyse alırsınız. Bütçeniz uygunsa alırsınız. Geliştiricinin tabii ki bir destek kısmı var. Güzel. Bayağı güzel. Burada short kodlarla ilgili, işte kısa kodlarla ilgili, işte güncelleme, işte yükleme falan bilmem ne falan hepsini yazmışlar. Bunu da Türkçe çevirip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntısı yok. Ne yapalım? Uyarımızı yapıyoruz ve artık bizim WordPress sayfamıza geçelim. Yeni bir tane sıfırdan bir WordPress üzerinde kuracağız. Temamızı kuracağız. Ondan sonra eklentiyi kuracağız. İşlemlere başlayacağız. Hadi bakalım. WordPress kontrol panelindeyiz arkadaşlar. Herhangi bir eklentimiz falan kurulu değil. Hiçbir şey kurulu değil. Yalnızca WordPress varsayılan temasıyla falan geldi. Hatta yeni sürümüyle bakın, böyle bir tema artık. 6.4.1'de böyle bir temayla, varsayılan temasıyla karşılıyor bizi. Şimdi ne yapıyoruz? İlk önce temamızı bir kuralım. Astra'da yine ücretsiz bir tema kullanacağız. Sonra eklentimize geçeceğiz. Hemen kuruluma geçelim. Görünüme geldik. Temalara girdik. Yeni tema ekle diyorum. Burada zaten direkt ön sayfada yani geçer, yani çıkar. Geçer dedim, çıkar zaten Astra. Çıkmazsa da tema arama kısmına Astra yazın. Aratın. Bu tema çıkacaktır zaten arkadaşlar. Kurulumunu yapacağız. Ondan sonra da tabii ki şablon kısmına geçeceğiz. Astra temasını kurduk arkadaşlar. Şimdi bir de şablonumuzu alalım. Şimdi sol tarafta tabii ki Astra geldi. Astra sekmesi geldi, menüsü geldi. Oraya hemen şuradaki Starter Templates denen kısmı, yani eklentiyi kuracağız ki şablonları alalım, ücretsiz şablonları. Onu da hemen kurulumunu yapalım ve zaten etkinleşecek. Ondan sonra da şablonumuzu seçelim arkadaşlar. Etkinleştiriyor ve etkinleştirildi. Geldik şimdi. Evet. Bu arada şimdi ben yine Elementor üzerinden gideceğim ama bakın arkadaşlar, eklentinin hem Gutenberg yani blok editör için de kısa kodu var. Eklenti derken kısa kodu var. Elementor için de var arkadaşlar. Buradan mesela ben Elementor'dan seçiyorum ama siz mesela bunurdan da alabilirsiniz tema. Hoşunuza giden bir tema varsa mesela alabilirsiniz. Hiçbir sıkıntısı yok arkadaşlar. Ben Elementor alışmışım Elementor'a, o yüzden Elementor'dan gidiyorum yani. Baktığınız zaman farklı şeyleri de denemek lazım. Şimdi buradan neyi seçiyoruz? Şu wedding, İngilizcesi wedding, düğün müğün işte olayları. Buradan alacağımız tema. Tabii bunlar premium. Bazen çıkmıyor arkadaşlar. Bakın şimdi normalde evet çıkması lazım ama çıkmıyor. Yine bunun gibi bir şey olacaktı. Ne yapıyoruz? Şunu bir güncelleme yapalım. Güncelleme yaptıktan sonra tekrar çıkmazsa ne yapacağız? Gene çıkmadı herhalde. Yok, çıkmadı. Arkadaşlar tekrar bakın. Geri dönüyorum kontrol panelimize. Evet. Tekrar Astra'ya geliyorum. Bir daha Starter Templates yazan yere geliyorum. Orada şimdi bir daha Wedding'e bir bakalım. Wedding.
Wedding. Evet, bu. Kullanacağımız tema bu arkadaşlar. Onu seçelim. Logoyu falan biliyorsunuz seçmiyorum arkadaşlar. Direkt bakın şu kısmı kaldıracağım zaten. Buraya eklentiyi getireceğim. Oradan bu şekilde bir şablon, öyle diyeyim. Logoyu geçtik. Geçelim logoyu. Tek sayfa dediğim gibi arkadaşlar. Yani başka sayfaları yok. Buradan da şunu seçtim. Rengini de arkadaşlar şöyle yapalım bari. Şöyle olsun. Devam diyorum. Şimdi bu son sürümde arkadaşlar Astra'nın yeni güncellemesiyle bilmem, ben herhalde bu sıkıntıyı yaşıyorum sürekli. Bu kısma geçtiğimiz zaman bir hata veriyor. Tamam, şey değil gerçi, çözüm var ama eskiden yapmıyordu. Tekrar yani böyle bir şey yapmaya başladı. Şimdi bakalım gene yapacak mı hatayı? Ne yapıyoruz? Eklentinin içinde tema şablonun içinde tabii ki demolar var. Demo verileri alacağız. Artı kurulması gereken eklentiler var. Onların kurulumu olacak arkadaşlar. Hemen buraya basıyoruz ve kurulum başlıyor. Evet, bu hatayı alıyorum ben ama sıkıntı değil. Tekrar mesela gelin arkadaşlar, gene bu kısma geliyorsunuz zaten, bir daha basın. Kaldığı yerden gene devam edecek. Kaldığı yerden değil aslında. Bir daha üstüne mi yazıyor artık, ne yapıyorsa bir şey yapıyor yani. Tekrar bu şekilde yaptığınız zaman hiçbir sıkıntı olmadan tekrar yani şablonu kuruyor arkadaşlar. Birkaç defa çünkü bende oldu, lokalde bilgisayarımda çalışırken böyle bir hata almıştım ama çözüldü. Kurulum bitti. Tamam. Kontrol paneline geri geliyoruz arkadaşlar. Tamam, çık dedik. Kontrol paneline geldik şimdi. Hemen şunu bir yenileyelim. Bakın bu şekilde geldi. Tamamdır. Dediğim gibi buraların Türkçeleştirmesini yapmayacağım. Yalnızca eklentinin ana sayfada göstereceğimiz, nasıl göstereceğiz onu göstereceğim. Yani kısa kodla. Onun haricinde eklentiyle işte çalışmalarımızı yapacağız yani, bakacağız şimdi. Evet, onu yaptık. Şunları bir kapatalım. Temamız kuruldu. Sıra geldi eklentimiz arkadaşlar. Eklentiye bir geçelim. Eklentinin kurulumunu yapacağız. Eklentiler, yeni eklenti ekle diyelim. Oraya booking dediğiniz zaman VP booking kalender. 60 bin üzerinde etkin kurulum olmuş. 548 4,5 yıldız diyebiliriz. Evet. Hatta son güncelleme 2 saat önce olmuş. Güzel. Kuracağımız eklenti bu. Zaten dikkat ediyorum arkadaşlar, bu randevu ve rezervasyon eklentilerine kanalda baya bir şey var, talep var yani, herhalde bir ilgi var. Evet, çünkü sektör videolarında çoğunlukla böyle randevulu, rezervasyonlu şeyler falan baya ilgi çekiyor. O dikkatimi çekti. Fırsat buldukça böyle değişik randevu rezervasyon sistemlerine değineceğiz arkadaşlar. Kurulumunu yapalım ve etkinleştirelim. Evet, eklentinin karşılama sayfası bu şekilde karşımıza geliyor. Burada anlatıyor arkadaşlar, işte premium'daki işte yani eklentinin özelliklerini falan bayağı güzel anlatmışlar. Bakın bayağı işte anlatmışlar. İşte ücretli sürümde neler var bakın. Ödeme kısımları falan bile var yani. Baktığınız zaman güzel. Yani ama ücretsiz sürümde işimizi görür mü? Görür bence ya. Yani ben görür diye düşünüyorum. Orada işte ücretsizle ücretli arasındaki farkları falan anlatmışlar. Sol tarafta bakın bu şekilde Booking Kalender diye bir sekme geldi. Şimdi ne yapıyoruz? Logoyu aslında kurmam lazım. Logoyu kurup dil dosyasını çevirebilirim. Onu yapacağım ama onu yapmadan önce şimdi eklentiye bir girelim arkadaşlar. Bakın şimdi eklentiye girdik. Bu şekilde bir sayfa, ilk sayfası bu şekilde. Bakın Booking yani rezervasyonlar, randevular. Örnek olarak bir tane demo geliyor zaten. Burada kullanılabilirlik, işte takvimdeki kullanılabilirlik alanları şunlar varsayılan olarak gelmiş zaten 26, 27, 28 diye randevu var yani işte alınmış. Beklemede herhalde şu an. Beklemede diye gözüküyor. Buradan mesela ne yapıyorsunuz? Randevu ekleyebiliyorsunuz. Sizi aradılar. Telefonla mesela kendiniz oluşturabiliyorsunuz. Yani site arka planında. Öyle diyeyim. Karşı taraf mesela internetten beceremedi, randevu alamadı, oradan edemedi. Sizi aradı. Siz işte gerekli şartları karşıladıktan sonra buradan
randevuyu kendiniz de oluşturabilirsiniz. Ondan sonra onun haricinde bir de ayarlar kısmı var. Şimdi ayarlar kısmı bakın bu şekilde güzel anlaşılır şekilde yapmışlar. Benim hoşuma gitti. Burada bakın şimdi altta translation şu kısmı arkadaşlar bakın. Güzel yapmışlar bunu da yani 24 dil diyordu zaten. 24 dilde bakın şimdi. Burada neyi seçeceğiz? WordPress.org'dan yani sayfasından çevirileri güncelle demiş. Bakalım şöyle bir güncellesin bakalım. Buradan yaptığımız zaman ne olacak göreceğiz. Türkçe dil dosyası gelecek mi? Şimdi 24 dil dosyasını da alacak arkadaşlar aslında. Şimdi ben normalde Loco ile çevirdiğimde biraz tabii ki şey var. Bende kelime sayısı biraz daha fazla çıktı. Geliştiricinin dil dosyasında biraz daha az. Ama hemen hemen yani büyük bir bölümünü çeviriyor arkadaşlar. Kullanabileceğimiz alanların hemen hemen büyük bir bölümünü Türkçeleştiriyor. Bu da güzel bir şey. Biliyorsunuz bir önceki eklentide falan hatta bu işte QR kod biletleme kısmında da sıkıntılardan biriydi ama zamanla o geliştiricinin de bence dil dosyalarına önem vereceğini düşünüyorum. Yani bu sektörde çünkü bir şeyler yapmak istiyorsanız kendinizi geliştireceksiniz. Bakın burada işte çevrilen bir sürü dil paketini çevirmiş mesela arkadaşlar bakın. Mesela şimdi tekrar geldim Translation. Tekrar geldim. Geleceğim de gelemedim. Tamam. Geldik. Takvim bunları çevirmiş. Evet. Ya o çevirmiş ya. Aynen Türkçe dil dosyasına çeviriler aynen çevirmiş. WordPress'ten aldığı dil dosyasıyla çevirmiş. Bu şekilde mesela ilk önce çalışmalara başlamadan önce bunları çevirebilirsiniz. Yani eklentiyi bu şekilde çevirip ondan sonra da işte çalışma ayarlarını falan yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu yapın. Türkçe dil dosyasıyla devam edersiniz. Yani bu şekilde Türkçeleşmiş olarak devam edersiniz. Ben şimdi tekrar Loco'yu kuracağım arkadaşlar. Loco'yu kurduktan sonra benim yapmış olduğum dil dosyasını yükleyeceğim. Onun üzerinde çalışacağım arkadaşlar. Yani onun üzerinde çevrilmiş şekilde çalışacağım. Hemen geliyorum tabii ki. Loco eklentisini kurdum arkadaşlar. Bakın şimdi burada sayfada göreceksiniz zaten. Bayağı bir dil dosyası var. Yani bayağı bir dil dosyasında çeviri yapmışlar arkadaşlar. Bayağı var. Gördüğünüz gibi. Şimdi Türkçe burada bakın. Geliştirici kısmında Türkçe var. 2045 kelime bayağı var. Kelime derken artık satır işte neyse. 2045 baktığınızda 178 tane çevrilmemiş var. Şimdi ben kendi dil dosyamı çevireceğim koyacağım arkadaşlar buraya. Çevirdiğim dil dosyasını. Bunu şimdi kaldıracağım ya da kaldırmadan şöyle yapayım arkadaşlar. Aynen. Bakayım ne olacak. Yükle diyorum. Geliştirici olsun yine. Şöyle yapalım. Tamam. Tamamdır. Bakalım şimdi geldik. 2070. Evet. Üstüne mi yazıyor bakalım. Türkçe var mı başka burada? Yok değil mi? Yok. Demek ki tamam. Üstüne yazmış. 2070 arkadaşlar. 1264 tane de bekleyen var. Aslında ya çevrildi de onlar da bakın bu şekilde işte hani bu şekilde renkli oluyor. Bunları da şey yapmanız lazım. Böyle onaylamanız lazım işte bir şekilde. Ya da şöyle işte kaydet dediğiniz zaman bunlar da onaylanmış oluyor. Ama tabii ki her zaman söylüyorum bakın bunlar arkadaşlar geliştirici kısmında olduğu için eklenti güncellendiğinde bunlar silinir. Yani dil dosyanız silinir. Yaptığınız çalışmalar silinir arkadaşlar sizin yüklediğiniz. O yüzden de bir kopyasını muhakkak bilgisayarınızda tutun. Ondan sonra güncellendiği zaman dil dosyasını görmezsiniz. Nerede benim dil dosyam falan demeyin. Bu şekilde de güncellersiniz. Yani güncelledikçe kendi dil dosyanızı da güncelleyin. Artı zaman zamanla da mesela eşitleme kısmına basın. Mesela ben bunu eşitleme yaptığım zaman 2045'e büyük bir ihtimalle düşebilir. Bakacağım şimdi. Bakın 2045'e kadar düştü. O yüzden mesela isterseniz kaydederseniz, isterseniz etmezseniz ben geri alıyorum 2070'te kalsın. Zararı fazla olsun, zarar olmaz. Öyle düşünüyorum ben. Bunu hallettik. Loco'da işimiz bitti arkadaş. Çevirilerimizi yaptı. Şimdi geldik eklentiye. Bakın şu kısımlar bile hepsi Türkçeleşti şu an. Panelimizde bunlar da Türkçeleşti. Şimdi şöyle bir bakalım rezervasyonları. Zaten baktık gerçi kullanılabilirlik, rezervasyon ekle, ayarlar. Ayarlar kısmıyla bir eklentimizi şöyle bir
ekleyelim diyeceğim ama eklemeden önce tabii ki şöyle bir şey yapalım aslında. Şimdi hem ekleyelim hem de bakarız o tarafta. Ne yapalım? Bir short kodu alalım değil mi? Short kodu alıp ana sayfaya bir yerleştirelim ilk önce. Bakın tüm kısa kodlarına bak. Sayfalarda kullanabileceğiniz rezervasyon takviminin tüm kısa kodlarına bakın diye burada bir şey var zaten. İçerik var arkadaşlar. Şuna bastığınız zaman geliştiricinin sayfasına gidiyorsunuz. Bakın burada kullanabileceğiniz kısa kodlar var. Bakın. Bakın nasıl işte sayfaya nasıl eklenir. Burada güzel anlatmışlar mesela. Bakın. Klasik editörde, Elementor'da da var mesela bu. Manuel shortcode ekleme falan demiş. Bakın. Burada bayağı bu şekilde göstermiş. Elementor'dan yapacağız. Elementor'a bastım ana sayfa. Çünkü bir sayfamız var. Ana sayfada düzenleyeceğimiz için. Şimdi hemen daha sonra yap. Tamam. Yani şu kısmı arkadaşlar. İlk önce şu kısmı bir kaldıralım. Şu kısım. Şu konteyner kısmı bakın. Şunu bir kaldıracağız yani bu kısmı. Onu aldım. Sil. Tamamdır. Kısa kod diyelim. Hatta önce bir tane konteyner ekleyelim şuraya. Şöyle şunun altına. Şuraya bir konteyner gelsin. Ondan sonra da bir kısa kod alalım. İçine atalım. Kısa kodumuzu. Tamam. Short koda geldik arkadaşlar. Short kodda booking. Tamam. Resource booking edit booking form with calendar. Tamam. Şunu bir alalım. Kopyalayalım. Geldik. Short kodumuzu bir yapıştıralım şuraya. Güncelle diyorum. Ondan sonra şuradan bir tane daha sayfa açalım. Evet. Şimdi bunu bu tarafa alsak. Değil mi? Bunun sağını alalım. Aynı yaptığımız demo sayfadaki gibi olsun yani. Onu da ayarlarda yapacağız. Şimdi bu burada kalsın. Okey. Geldik ayarlar kısmına. Ayarlar kısmının böyle baştan bir gidelim şimdi. Takvim kısmı demiş. Burada kaydedilecek ay sayısı haftanın başlangıç günü pazartesi olsun. Takvimde gün seçimi birden fazla gün olmasın arkadaşlar. Bir gün olsun. Çünkü o zaman yani bu tabii ki sizin işinizde yapacağınız sayfayla alakalı. Şimdi düğün sayfası, düğün salonu sayfası yaptığım için tek gün, 2 gün olmaz. 2 gün yani şey olmasın. Bir onu seçmesin. Bir onu seçsin. Ondan sonra ertesi günü seçecekse onun için de randevu alsın. Öyle yapalım. Birden fazla gün seçmesin yani. Tek gün seçsin. Takvimin altında açıklamayı göster. Tamam. Şu kısım arkadaşlar bakın şu müsait rezerve. Bu da bekliyor mu diyelim ona da. Bekliyor deriz icabında. Şuna. Müsait diyorum ona. O da bekleyen pending hangisi diye. Ha, bekliyor. Onay bekliyor. Ya da bekliyor yazalım ya. Neyse bekliyor. Bekliyor. Bu da rezerve edilmiş. Rezerve edilmiş. Tamam. Göstergede tarih numarasını göster. Gösterici bir gün tarih numarası görüntülemek için kutuyu işaretleyin. Tamam hadi göstersin. Kaydetsin bakalım. Şunu da bir yenileyelim. Bir tane de cache. Evet. Cache ekleseydik ya. 24 müsait. 24 rezerv edilmiş. 24 bekliyor. 24. Ne 24'ü? Yok. O zaman onu kaldır. Tarih numarası. Ne o? Gösterge tarih numarası göster. Yok. Kaldır. Gerek yok. Bu şekilde yalnızca renk olsun. Müsait, rezerve edilmiş, bekliyor şeklinde olsun. Tamam. Şunlar bakın mesela bekliyor pozisyonu. Bunlar da müsaitlik olarak düşünün. Yeşil renk. Evet.
Onu hallettik. Bakalım başka bir şey var mı? Yok. Günler içinde araç çubukları, araç ipuçlarını zamanları devre dışı bırakma. Geç. Şu da rezerv edilen zaman alanının başlığı. Yani şu kısım mı? Evet. Evet, aynen öyle. Bunu da çevirelim. Rezervasyon zamanları demiş çevirisinde. Tamam, yapıştır. Kaydet. Arama ipuçlarının zamanını devre dışı bırakma. Bakın, fareyle takvimde belirli bir gün üzerine gelindiğinde araç ipucunda rezerve edilen zamanları göstermeyi devre dışı bırakma. Yani onu açarsanız arkadaşlar, mesela bakın, bunu göstermez. Bu şekilde göstermez bu sefer. Yalnızca işte şey olarak gösterir ama şimdi benim yaptığım sayfada ben öğleden sonra işte mesela akşam ve akşamla gece arasında yani iki düğün. Bir günde iki düğün yapacağım için iki tane kısım olacağı için, 2 saat aralığı olacağı, zaman aralığı olacağı için ben de göstersin. Belki öğleden sonra işte rezerve edilmiştir ama akşama rezerve edilmemiş. Onu göstermem lazım. O yüzden ben orayı seçmiyorum yani. Siz ama dediğim gibi sizin yapacağınız sektöre göre değişir o. Geçti. Kullanılabilirlik. Hafta içi müsait değil. Burada haftanın hangi günleri mesela müsait değilse onu seçebilirsiniz. Kapatabilirsiniz. Bu sefer takvimde göstermez onun mesela arkadaşlar. Pazartesi mesela. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe yok. Düğün müğün yapıyorum arkadaşlar. Tamam mı? Onu kapattım. Yenileyelim bakalım. Yalnızca cuma, cumartesi ve pazar olarak gösteriyorum. Bu şekilde. Ama dediğim gibi açabilirsiniz. Belki hafta içi farklı bir şey, etkinlik olabilir. Değil mi? O yüzden hafta içi de açığız. Her türlü etkinliğe hazırız. Kullanılabilirlik dedik. Kapasiteye bir bakalım. Aynı gün için sınırsız rezervasyon izin ver. Dediğim gibi bunu ben gene seçmiyorum ama siz yaptığınız sektöre göre değişebilir. Bu mesela ne olabilir? Salon olabilir işte, mesela o salonda onun için randevu almak gerekir mi bilmiyorum. Yani yer ve kapasite işte, neyse artık geçtik. Form seçenekleri demiş. Renk teması açık, kapça. Kapçanız varsa kullanın arkadaşlar. Dediğim gibi kapçanızı açtığınız zaman burada site keyleri bence olması lazım. Rezervasyon formunun içine kapçayı etkinleşmeyi kutu işaretleyin diyor. Tamam. Kapça şeyi yok mu? Bir dakika. Bakalım şuna. Kendi kapçasını mı yapıyor acaba? Aynen öyle. Tamam, bu da güzel. Evet, kendi kapçasıymış arkadaşlar bunlar. Google'un kapçası değil bu. Tamam. Alanlar otomatik doldu. Oturumu açmış, geç. Tamam, bu da böyle kalacak. Okey. Zaman form seçenekleri dedik. Zaman dilimlerine bakalım. Zaman dilimleri için zaman seçici. Tamam. Kısmen ayrılmış günler için arka plan rengini değiştirmeyin. Değişsin bu arada. Onu da geçtik. Rezervasyon onayı. Rezervasyon onay mesajını göster ya da teşekkür sayfasına yönlendirme. Şimdi eklenti kurulduğu zaman arkadaşlar, eklenti kurulumuyla birlikte bir teşekkür sayfası geliyor zaten. Ama ola ki mesela sayfa oluşmadı, siz ya da teşekkür sayfasını göstermek istiyorsanız mesela sayfalara geleceksiniz arkadaşlar. 2 tane açtım. Bir tane aç. Bakın. Burada mesela bir teşekkür yani teşekkür sayfası dediği de bu. Bakın. Nerede? Şuna bastığınız zaman bakın şu. Yani şu arkadaşlar. Bu sayfa. Bu da form zaten. Yani rezervasyon formu, randevu formu. Bunu kullanabilirsiniz ama işte sayfada bir yere mesela ya da bir yere değil, onaylandıktan sonra mesela direkt bu sayfayı açar. Hani randevu alındıktan sonra o sayfayı açar. Öyle bir şey de yapabilirsiniz aslında. Ben yapacağım. Onay mesajını göstereceğim. Ne yapacak? Randevu bittiği zaman gene burada bu alanda onay yazısı çıkacak arkadaşlar. O şekilde yapacağım. Ama dediğim gibi siz bunu sayfada da yapabilirsiniz. Teşekkür sayfasını yönlendirebilirsiniz yani. Onu da çevirelim. Rezervasyonunuz alındı. Yakında onaylayacağız. Çok teşekkürler. Tamam. Yapıştır. Tamam. Bunu da kaydettik. Yani teşekkür sayfasını aynen. Sıkıntı yok onda arkadaşlar. Bakın şimdi.
Bunu da göstereyim madem. Şimdi onu da söyledim ama. Bakın şimdi geldim. Hemen onu da düzelteyim. Bakın kısa kodu bu zaten. Tamam arkadaşlar, şöyle şunu da düzeltelim hem. Çevir. Tamam. Oraya yapıştırsın. Dedik. Şunu da Türkçeleştirelim. Rezervasyon alındı. Yapıştırdık. Linkini de bakın. Linki görüyor musunuz arkadaşlar? Şu linkle aynı bakın. Bakın. Tamam arkadaşlar. Buraya şimdi yeni olan link vereceğiz oraya. Nerede? Şunu silelim. Güncelle diyorum. Şimdi buraya alsın. Bakın rezervasyon alındı. Şunu alıyorsunuz. Kopyala diyorum. Şuraya yapıştırın. Tamam. Onu da kaydetti. Şimdi teşekkürler sayfasına yönlendirecek mesela. Tamam. Neyse bu kalsın. Soru olmazsa buna çeviririz. Rezervasyonu dedik. Tamam. Zaman çizelgesi ön uç ay görünümü modunda gösterecek gün sayısı 7 demiş. Tamam. Yönetici paneli yönetici sayfası. Tamam. Tamam. İpuçlarını göster gizle. İşte güzel yanı bu arkadaşlar. Bakın yani kullandığınız dilde çevirmesi eklentiyi daha rahat anlamanızı sağlıyor sizin. Yoksa öteki türlü ne yapacaktık? Buradan alacaktık, translate'e yapıştıracaktık bilmem ne falan, bayağı böyle hani uzun uzun iş yapacaktık. Ama bu şekilde güzel oluyor. Takvime bak, yönetici paneline hem baktık. Takvime genel bakış, varsayılan görüntü modu 3 ay, rezervasyon takvim genel bakış sayfasında varsayılan takvim görüntü modunu 3 ay diyor. Varsayılan görüntü modu. Bizim ay değil mi? Yani 3 ay neyse. Bizdeki kaç ay? 2 ay. 3 ay değil. Geç. Gün görünüm modunda gösterecek 7 gün. Evet. Bu arada da e-postalar geliyor. Hayırlı olsun. Çünkü e-postayı açık bıraktım. E-posta ile ilgili de bir testimiz var arkadaşlar. Onu da yapacağım sonunda. Takvime genel bakış dedik. Tarih saat biçimleri 24 Kasım. Bu şekilde. 2023. O da 17.53. Tamam. Değişiklikleri kaydettim. Eklenti menüsü izinler. Eklenti menüsü konumu üst. Tamam. Geç. Buralarda herhangi bir şey yapmıyoruz. Çevirilerde dediğim gibi bu şekilde. Gelişmişe bakalım. Burada da herhangi bir şey yok. Kaldırma, devre ışığı bırakma. Oradan eklentiyi kaldırırsanız da bunu seçin arkadaşlar. Rezervasyon verilerini silme, komple temizliyor yani. Öyle diyeyim. Bilgi haberler demiş. Böyle bir bilgi haber. Bunun zaten şeyde gösterecek zaten. Arkadaşlar ana sayfada gösteriyor muydu? Gösteriyordu herhalde. Başlangıç kısmında da göstermesi lazım. Burada da tüm ayarları gösterdiğinizde komple baktığımız tüm ayarları tek bir kısım gibi böyle hepsini gösteriyor arkadaşlar. Yani tek bir yerden ulaşıyorsunuz. Genel ayarlarda genel sekmesi böyle arkadaşlar. Şimdi rezervasyon formuna bir gelelim. Bakın genelin yanında rezervasyon formu, e-postalar ve eşitleme var. Eşitlemede de şey herhalde işte içe dışa aktarma yani. Rezervasyon formu. Şimdi time slots dediği zaman çizelgesi yani zaman aralığı arkadaşlar. Bakın şu kısım. Time slots. Bakın burada da zaten yazıyor. Hemen burada işte kullanacağınız zaman aralıkları, randevu için, rezervasyon için kullanacağınız zaman aralıkları mesela. Zaman aralığı, bunu hemen Türkçeleştirelim. Zaman dilimleri. Tamam, yapıştır gitsin. Zaman dilimleri dedik. Buraya geldim. Bakın şuradaki işarete bastım. Kalem gibi olan. Burada istediğiniz zaman dilimini seçebilirsiniz arkadaşlar. Mesela ben 2 tane bırakacağım. Diğerlerinin hepsini sileceğim. İki tane. Şimdi sabah yani öğleyin 11'de başlasın. 11.30'da veriyoruz salonumuzu kiraya. 17'ye kadar. 17. Buraya da açıklama kısmını yazarsınız. 11.30. Bunu yazmanıza gerek yok aslında. Da 17 dedik. Buraya da mesela 17.30 23.45
dedik. Tamam, şunu da tabii ki 17.30 yapacağız. 23.45 yapacağız. Tamamdır. Ayrıca işte mesela eklemek istiyorsanız buraya zaman dilimi eklediğinizde bakın bu şekilde ekletebilirsiniz. Geçtik. Değişiklikleri bakın burada zaten şey diyor. Yani bunu alanı gerektiği gibi ayarlayın. Bunu arkadaşlar seçmesi lazım. Yani bir tane şunu gerekli yaparsanız bunu zaten bakın zaten olmuyor bu. Alan gerektiği gibi olması lazım. Seçili zaten. Baktığınız zaman. Sıfırlama süreleri 2 saat, 1 saat. Burada da mesela ayarlayabilirsiniz. Onu kaydetsin. Zaman dilimlerimiz kaydoldu. Hemen bir bakalım. Yani zaman dilimleri 17.30, 17.30, 23.45. Tamam. Geldik şu kısma. Burada da mesela ya formu çok uzun uzadıya yapmaya gerek yok. Mesela şunu kaldıralım. Bunu kaldırdık. E-posta istiyorsanız e-posta. Şu zaten visitors demiş. Bu seçili değil. Mesela bunu şey yapabiliriz. Kaldıralım. Buraya ad soyad diyeceğiz zaten. Adınız soyadınız dedik. E-posta onu da şöyle yapalım. E-posta dedik. Tamam. O da hatta şu adınız soyadınız e-posta. Evet, bu da zorunlu yani gerekli alan olarak işaretleyin arkadaşlar. Adını soyadını doldursun yani yazsın. Telefon kısmını gene aynı şekilde bunu telefon dedik. Bunu da gerekli diyorum. Telefon da gerekli olsun. Detay kısmı şu alan, buna gerek yok. Eğer çok önemli bir şeyse zaten ya da bilgi almak istiyorlarsa ararlar arkadaşlar. Bilgi alırlar sizden. Bunu kaldıracağım. Bunun yerine mesela şöyle bir şey yapacağım. Gene buradaki gibi yani yaptığım gibi demoda yaptığım gibi düğün mü kına mı mesela öyle bir şey ekleyelim. Değil mi? Şunu da düzeltelim. Gönder diyelim buna da. Kaydet diyorum. Şimdi bir tane form seç diyorum. Rezervasyon formu. Tamam. Bu etkinlik olsun ismi. Bu da seçili olsun. Oraya satırı başına gelecek düğün. Şuraya da kına. Her satıra bir seçenek yazın yani. Altına mesela başka bir şeyler de ekleyebilirsiniz. Yeni alan ekle diyorum arkadaşlar. Etkinlik. Bu şekilde. Şimdi bir bakalım. Adınız, soyadınız, e-posta, telefon, etkinlik, düğün, kına. Evet seçeneği. Burada da kapça gelmiş. Güzel. Tamamdır. Rezervasyon formu tamamlandı. Takvim altındaki form. Şu kısım arkadaşlar. Bakın şimdi. Burada altta ya. Takvimin altında gösteriyor. Bunu sağ tarafındaki form şeklinde kaydedin. Bakalım temamız sonuçta yaptım ben uygun. Bu tarafa gelsin. Bu şekilde gelir. Burada istediğiniz gibi şeyi kaldırabilirsiniz. Yani e-postayı istiyorsanız e-posta ama kaldırmayın. Neden? Çünkü karşı tarafa e-posta göndereceksiniz. Orada çünkü gerekli bilgiler var olacak icabında. O yüzden kaldırmayın. Yani bu şekilde uygun ya. Sıkıntı yok bence. Var mı? Yok. Bir şey olmaz. Bir de şeyde bir bakalım ya. Hiç ona da bak. Öğeyi denetle diyorum. Cep telefonunda bakalım arkadaşlar. Cep telefonunda da bakalım. Gayet iyi duruyor form. Baktığınız zaman. Evet. Sıkıntı yok. Güzel. Kendim çalar, kendim söylerim gibi oldu bu da ya. Tamamdır. Formlarda burada istiyorsanız varsayılan formu sıfırlayabiliyorsunuz da icabında. Varsayılanı çeviriyor yani. Bunu geçtik. Burada işimiz bitti. E-postalara geldik. E-postada işte yöneticiye yani site, sayfa yöneticisi kimse ona gelen e-postayı düzenleyebilirsiniz. İşte buraya mesela new booking, işte yeni rezervasyon yapıştıralım mesela başlığı. Bunlara da mesela
Bakın hemen çevirelim. Ne diyor? Şunun için yeni bir rezervasyon, işte rezervasyon onaylamanız gerekiyor bilmem ne kişi. Şimdi size yönetici kısmına gelen rezervasyonda onaylayıp onaylamama işte şeyleri var. Onlar var. Onları söyleyeceksiniz zaten. Artı rezervasyon yapan kişinin bilgileri falan gelecek. Onları falan o e-postanın içinde yazacak hepsi arkadaşlar. Hatta ve hatta istiyorsanız bakın arkadaşlar buradan şu şekilde şunları kullanabiliyorsunuz. Yani e-postanızın bu panelin içinde göstermek istediğiniz yerleri onları yazı alabilirsiniz mesela. Yani kullanmak istediğiniz bir şey varsa. Onu da söyleyelim. Şöyle şunu alalım. Hatta Türkçeleştirelim madem. Şöyle alta geçeyim. Yapıştırdık. Şimdi tabii Türkçeleştirme yaparken bakın bazı kısımlar bunları da çevirdiği için bakın tarihler demiş. Bunları bu şekilde yapmanız lazım. Orijinal şekilde olması lazım arkadaşlar. Site URL şunu da alacağız. Şöyle yapıştıracağız. Tamamdır. Şuradan itibaren sil. Ya bunları tabii ki güzelce ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Başka e-posta başlıkları, alt bilgi metni yazabilirsiniz. Buradan mesela e-posta yani düz, güzel, standart çünkü iyi değil. Ben beğenmedim. Hoşuma gitmedi. Ya da buradan mesela şablonu kendiniz bilginiz varsa şablonda düzeltmeler yapabilirsiniz. O şekilde bunda mesela ne gözüksün? Rezervasyon sistemi demiş. Tamam yapıştıralım. Yapıştıralım bari. Kime, kimden mesela işte ziyaretçiye yanıtlı e-postasını etkinleştir. Yani ama size gelen sayfa bu e-posta. Bence size kalmış. Burada etkinleştirebilirsiniz de yani. O e-posta üzerinden mesela. Açık. Bu e-posta bildiğimi etkinleştirdik. Tamam bu açık. Mesela yöneticiye giden ziyaretçi yani randevu alan kişiye gidecek e-posta bu da. Bunları da Türkçeleştirin arkadaşlar. Hemen 2 dakikada şunları da çevireyim. Aldık. Oraya yapıştıralım. Çünkü bunları şimdi birazdan test edeceğiz ya arkadaşlar. Yani orada daha iyi de gözüküyor. Bunları da gene bakın yine aynı şekilde alın. Öyle dedik. Bunlar hep böyle farklı oluyor tabii ki. Şöyle tamam. Buraya da yeni rezervasyon. Tamam ya. Bu şekilde bunu da böyle kaydetsin. Yani beklemede gene bu da aynı şekilde arkadaşlar. Bakın rezervasyon işte beklemede onaylandı. E-postası var. Bakın e-posta var. Onaylandı. Bunu da hatta çevireyim. Bu da gelecek çünkü. Test yaptığımızda bu şekilde şunları da çevirelim. Çok fazla uzamadan video yapalım da arkadaşlar vaktinizi almak istemiyorum. Şöyle dedik. Şu. Tamam. Bakın dates content teoride tamam. Tamam bunu da böyle kalsın. Kaydettik. Çöp var, silindi var. Tamam neyse. Eşitle burada bu kısımda da bitti arkadaşlar. Eşitle diyorum. Eşitle de saat dilimi buradan İstanbul'u seçtim. Etkinlik alanları belirli rezervasyon formu alanlarına atama. Bu şekilde yani dışa içe import aktarma kısmı.
İçe aktar. Genel sekmesi buydu. İçe aktarda bakın bu şekilde takvim. Arkadaşlar takvim şeyleri dışa aktar. Bu özellik Booking Manager 2.1 daha yeni Booking Manager. Bu geliştiricinin bir de Booking Manager eklentisi diye bir şeyi var. Eklentisi var yani eklentisi var. Onu da mesela ekleyip buradan da takip edebilirsiniz diyor ama bakın rezervasyon harici web sitelerinden içe dışa aktarmanız gerekiyorsa kullanışlıdır diyor. Mesela yani yaptığın sayfada şöyle bir şey var. Rezervasyon yani ne olabilir? Gene bu sitelerde mesela hani rezervasyon rezervasyon siteleri olan yerlerde bir otel yeri, kamp yeridir bilmem ne hani aparttır, dairedir, şudur budur. O tip yerleri mesela kiralıyorsunuz ya da kiralıyorsanız mesela onun gibi şeyleri bu sitelerde yapıyorsanız takvimi buralardan da güncelleyebiliyor, senkronize edebiliyor. Güzel bir şey. Google takvim etkinlikleri içe aktarma demiş. Ona bakalım. Google API anahtarı istemiş Google takvim için. Olayları otomatik içe aktarma. Otomatik içe aktarmayı etkinleştirin. Tamam. Geç. Aktive etkinlikleri otomatik olarak içe aktarması. Bunlar daha rezervasyon oluşması için kutu işaretleyin demiş. Tamam. Genel ayarlar. Olayları otomatik. Evet. Yani iyi yapmışlar bunları da. Güzel. Genel olarak ayarlar bu arkadaşlar. Yani biraz daha kurcalayabilirsiniz. Ama bizim yani bizim işimizi görecek şekilde yaptığımız ayarlar bu. Buradan ücretsiz ve ücretli sürümünü karşılaştırabiliyorsunuz. Bakabilirsiniz. Gene şimdi rezervasyonlar kısmına geldim. Ayarlar kısmında işimiz bitti. Buradan mesela dediğim gibi takvim sayfanın nasıl ekleneceğinizi bakın. Direkt burada mesela gösterir. Burada anlatıyor işte gene aynı o support işte destek kısmına gidiyor zaten. Ondan sonra sayfanızdan yeni oluşturan sayfanızdan ve yönetim panelinden başlayın demiş. Sayfadan dedik. Sayfalar kısmında gösterdiğim işte bu arkadaşlar şu alan şu yani şu sayfa Booking Form dediği kısım yani bakın Booking Form. Buradan sayfa olarak mesela yönlendirebilirsiniz. Onun haricinde ne var bakalım rezervasyon listeleme sayfası demiş. Bakalım. Zaten ana sayfa burası yani. Rezervasyonlar bakın gelen rezervasyonlar olan rezervasyonları burada göreceksiniz. Bu alanda göreceksiniz. Başka form alanları, e-postalar, ayarlar. Hepsine de baktık zaten. Destek kısmı yardım SSS istemiş. Tamamdır. Kullanılabilirlik bakalım. Tabii o rezervasyon kısmında falan da var. Bakın burada işte takvim Kasım, Aralık bilmem ne filan 3, 4, 8, 12 bir sene. Aynen bir sene mi oluyor? 1, 2, 3, 4 değil mi? 4, 8, 12. Evet. Buradan uygunluk durumlarını mesela mevcut ya da kullanım dışı. Burada mesela seçerseniz bakın şimdi 25 kullanım dışı. Uygula dediğinizde bakın bunu seçemezler. Randevu oradan alamazlar arkadaşlar. Bakın. Cumartesi kullanım dışı. Bu şekilde. Buradan da mesela belirli günler, tatil günlerinde işte ne bileyim tamirat olur, o olur, bu olur işte. Randevu vermeyeceğiniz günleri bu şekilde de kullanım dışı yapabilirsiniz. Ya da mesela bu şekilde 25'i mevcut olsun. Tekrar. Bak. 25'i gene yeşil oldu. Burada da renklendirmişler işte kullanım bilmem ne cartçurt işte hani rezervasyon müsaitliğine bilmem ne kısmen rezerv edildi. Bu şekilde. Tamamdır. Seçeneklere bakalım. Seçeneklerde bir şey yok. Kullanabilirliği sıfırla demiş. Kullanabilirlik geç. Rezervasyon ekle kısmına gene gelelim. Buradan manuel şekilde rezervasyon oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi telefonla size iletişim kurdular. Buraya yazarsınız. Hangi tarih, marih, saati istiyorsa onu o şekilde kendiniz de oluşturabilirsiniz. Görünür aylar demiş. Mesela bunu 3 ay yapacağım. Mesela ne diyor? Yani burada gösterecek. 1, 2, 3 mü? Aynen bu şekilde. 3 ay. Ha tabii sonuçta bu ana sayfayı etkilemeyecek bizim. Buradaki sayfayı etkilemeyecek herhalde. Bir bakalım. Ne? Etkilemez. Evet. Bu yalnızca rezervasyon alırken. Bu şekilde kendinize göre de ayarlayabilirsiniz bunu. 3 değil de 2 yapın mesela. 2. Kaydet dedik.
2 ay. Tamam. Bu da güzel. Başka ayarlara baktık. Ne kaldı ki? Rezervasyonlarda bir şey kaldı mı? Burada eylemler demiş mesela. Eylemler hepsini oku. Bakın okunmayanlar yeni rezervasyon bu şekilde gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi bekleme de diyor zaten. Rezervasyon düzenli dediğimde bakın rezervasyonu kim almış? İşte e-posta adresi, telefonu, düğün. Rezervasyonu değiştirin. Mesela buradan başka tarihe de geçirebilirsiniz bunu icabında. Da bu şimdi tabii varsayılan şeklinde yani eklentiyi kurduğumuzda geldiği için bizimkine uymayabilir ama bakın. 11.30, 17, 17.30 bizimkiler ya. Şimdi bunu mesela şöyle 31 alacağım. 30'unu alacağım. 30 Aralık, 31 Aralık diyorum. Düğün olarak rezervasyonu değiştir diyorum. Zaman dilimleri bakın rezervasyonunuz alındı. Yakında onaylayacağız. Çok teşekkürler. Bu şekilde. Mesela değiştirmiş olduk 31'ine. Şimdi takvimde de bakalım hatta. Bakın. Bekliyordu. 26, 20, 28 bekliyordu. Şimdi 31'ine aldık. Rezervasyon zamanları şu an beklemede aslında arkadaşlar. Onay vermemizi bekliyor aslında. Rezervasyonlar bakın. Rezervasyonlar kısmına gidiyorum şimdi. Bakın beklemede. Gene göz işareti var. Buradan da mesela yazdır dediğinizde bakın böyle bir güzel mesela buradan yazdırabilirsiniz. Yazdır dediğinizde direkt size bu şekilde bir çıktı verir. Yani yazıcınız varsa. Burada dil değiştir diyor. Dil değiştirmeye gerek yok. Google takvimine ekle demiş. Buradan takvimi ekletebiliyorsunuz. Bakın. Böyle bir şey var. Güzel. Reddet çöp kutusuna taşı demiş. Burada da onay verebilirsiniz. Bakın şunun üstüne de basarsanız rezervasyon olarak ayarlandı. Okundu yani. Okundu. Onayla dediğimde de onaylandı. Gördüğünüz gibi yeşile döndü arkadaşlar. Bakın şimdi. Bakalım şimdi. Bakın. Rezervasyon 11 30 17. Şimdi bastığınızda o saat yani o zaman dilimi rezerve edildiği için o saate bakın randevu alamazsınız. 17.30 23.45'e alıyorsunuz. Yani o saat zaman dilimi boş şu an. Diğeri doldu. Gördüğünüz gibi bu da güzel bir şey çünkü. Hatta eklentinin ayarlarında da vardı birden fazla rezervasyon yapılabilmesi için onu biz kaldırdık gerçi doğru. Bakın bu şekilde güzel. Mesela bu saat dilimi de şimdi bu yeşil tabii bu renkte ya bakın. Eğer bu saati de alırsam arkadaşlar bu tamamen kırmızı olacak artık. O gün rezerve edilmiş olacak. O zaman dilimleri bitmiş olacak yani. Güzel. Başka bir şey var. Buradan mesela filtreleme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde mesela görünürlüğü böyle yapabilirsiniz. Takvim olarak işte bakabilirsiniz. Gün, ay, hafta bilmem ne falan yapmışlar. Benim hoşuma gitti yani eklenti güzel. Ücretsiz kullanılabilir. Keşke işte ücretsiz bir de ödeme falan o da olsaymış var ya çok güzel olmuş. Burada bakın güzel yapmışlar bunu da. Tarih ve saat aralığını da gösteriyor. Başka da bir şey yok. Ne yapalım? Bir test yapalım arkadaşlar. Bir randevu oluşturalım. Bakalım gelen e-postalara, giden e-postalara bir bakalım bence. Hadi bakalım teste geçelim. Sayfayı bu şekilde ayarladım. Yani ekranı bu şekilde ayarladım arkadaşlar. Bir tarafta burada tabii ki lokalde çalıştığımız için e-postamızı da buradan takip edeceğiz şimdi. Geldik. Hatta şuradan aynı gün yani 31 Aralık'a bir randevu ne yapacağız? Şu bir tane kalmış zaten. Bunu seçeceğim arkadaşlar tabii otomatikman. Hemen şunu doldursun. Bakın Harlan, Clark bilmem ne Cartürt Kına demişiz. Şuraya da hemen şeyi yazalım. Kapçamızı. Y-Y-A-K mi? Tamam. Gönder diyorum bakalım. Teşekkür sayfasına yönlendirmiştik. Bakın rezervasyon alındı. Rezervasyon teşekkür ederiz. Rezervasyon başarıyla alındı diyor. Bakalım şimdi. Gelen. Yeni rezervasyon. Şunun için yeni bir rezervasyon. Ya bu e-postaları tabii dediğim gibi arkadaşlar düzenleyebilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok. Yani kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ne yazılmasını istiyorsanız ne gözükmesini istiyorsanız bir şekilde. Bu şimdi yöneticiye gelen yani site sayfa yöneticisine gelen e-posta bakın. Şu an yeni bir rezervasyon onay bekliyor. Teşekkürler VPA düğün salonu Cartürk demiş. Bir de müşteriye giden e-postaya bakalım.
Şu rezervasyon şu anda işleniyor. Yani bekleme kısmında. Hemen ne yapıyoruz? Şunu bir yeniliyoruz. Bakalım. Kapatalım. Bakın şu an yaptığımız rezervasyon arkadaşlar. Beklemede şu an. Burada da görebiliyorsunuz. Kontrol panelinde görüyorsunuz şimdi. Ne yapalım? Rezervasyonu onaylayalım ama onaylamadan önce gene şöyle yapacağız. Bir dakika. Sayfalar. Şöyle düğün salonumuza bir gelelim. Bakın. Şu an tabii ki rezerve edildiği için hala beklemede ama. Daha onay vermedik. Daha renk dönüşmedi. Kırmızıya dönüşmesi lazım aslında. Ne yapıyoruz? Onay verelim. Onay verelim. Onayla diyorum. Şimdi tekrar bir bakalım. Gelen e-postalara. Bakın rezervasyonunuz onaylandı diyor. Şu rezervasyonun için rezervasyonunuz onaylandı. Burada tabii ki dediğim gibi yani ilk gelen yeni rezervasyon kısmına yani müşteriye giden rezervasyon kısmına eğer ödeme ile ilgili işte bir şeyler yazmak isteyebilirsiniz. Kapora isteyebilirsiniz. Ne bileyim bir şeyler olabilir. Artık o size kalmış bir şey. Güvenilirlikle alakalı biraz da baktığınız zaman. Ama bilindik bir kuruluşsanız artık o şekilde gidilebilir diye düşünüyorum ama bilmiyorum yani nasıl bir şey yapılabilir? Yani düşünüyorum da bilmiyorum. Acaba WooCommerce eklense o tarihler arasında öyle bir şey yapılabilir mi diye düşünüyorum. Ama onun nasıl bağlantısını yapacağız o da var. Neyse bu gelen müşteriye giden şuydu. Rezervasyon onaylandı. Şeye bakalım yöneticiye geliyor mu bununla ilgili bir şey? Gelmiyor. Tamam onaylandı ilgili bir şey gelmemiş. Gelmemiş. Burada onayladık. Şimdi tekrar takvimimize bakalım. Ana sayfada. Bakın kırmızıya döndü. Yani bu gündeki 2 tane zaman aralığındaki ne diyeyim size randevu olayı tamamlandı. Artık bu tarihte randevu alamazsınız arkadaşlar. Yani alınamaz. Bunu alabilirsiniz ama buna alamazsınız. Yani bunu seçmeye çalışın. Kabul etmeyecek arkadaşlar. Olmaz yani. Hatta bir deneyelim. Öyle diyormuşum bir de oluyormuş filan. Ya hala bak 31'ini seçemiyoruz. Ha, seçilmiyor yani. 24, 23 bunları seçebiliyorsunuz ama bunları seçemiyorsunuz. Aralık. Bakın çünkü burada saat dilimleri, zaman dilimleri değişmiyor gördüğünüz gibi. Güzel olmuş, güzel. Evet. Bence de güzel. Güzel kullanışlı bir eklenti. Basit, ücretsiz temada ücretsiz bir eklentiyi denedik, test ettik. Kullanılabilir, tavsiye ederim. Eğer bir randevuyla ilgili bir şeyin, rezervasyonla ilgili bir şey varsa, bir site yapmayı düşünüyorsanız bu şekilde ücretsiz kullanabileceğiniz bir etkinlik. Tema, etkinlik nereden çıktı? Eklenti. Tema da öyle, eklenti de öyle. Baktığınız zaman. Tavsiye ederim ama dediğim gibi geliştiricinin WordPress sayfasına girin arkadaşlar. Bakın, inceleyin oradaki de hatta. Bayağı destek kısmı falan değil. Biraz şeyde uğraştık gerçi. Kısa kod nerede diye de ben tam anlamıyla şeyleri okumadım herhalde. O yüzden bulamadım, zorlandım. O yüzden onda da bir sıkıntı yok. Kullanılabilir mi? Kullanılabilir diyorum. Devam edeceğiz tabii ki bu randevu eklentilerine, rezervasyon eklentilerine falan devam edeceğiz arkadaşlar. Tavsiye ederim tabii ki. Videoyu şu ana kadar seyrettiyseniz tabii ki teşekkür ederim. Değerli vaktinizi aldım arkadaşlar. Beğendiyseniz lütfen bir beğeni atın. Eğer sayfaya da abone değilseniz lütfen bir abone atın. Abone olun. Beğeni atın. Yorum da yazarsanız artık teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Bakalım bir sonraki videomuz ne olacak? Hangi konuyla olacak? Çok yorumlar geliyor. Elimden geldiğince de arkadaşlar yardımcı olmaya çalışıyorum size. Biliyorsunuz. Instagram'dan da yazıyorsunuz, hatta YouTube'dan da yazıyorsunuz. Elimden geldikçe, fırsat buldukça da yardımcı olmaya çalışıyorum. Evet, bu kadar yeter mi? Yeter ya. Yeter bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.